Koçların Mekanında Yonca ile Yolculuk programına hoş geldiniz. Bugün sevgili Doktor Neşe Uğurkan'la birlikteyiz ve yaratıcı düşünce üzerine konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz Neşe Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Önce Neşe Hanım kimdir? Neşe Uğurkan'ı bir tanımak isteriz. Buyurun lütfen. Tabii ki ben biraz eğitim gönüllüsü olarak tanıtıyorum kendimi eğitmen olarak. İlkokul 5. sınıftan beri etrafıma bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. O zamanlar kolejlere giriş sınavında 5. sınıfta girerdik. Mevcut okuldan arkadaşlarımı sınava hazırlamıştım. Babam matematik öğretmeniydi. Beni de bu konularda yetiştirmişti. O zamandan beri süregelen bir işte bildiğimi anlatmak ve aktarmak gibi bir nasıl diyeyim Nosyon. beni ayakta tutan bir varoluş nedenim olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da şu anda işte 333 Training adı altında 3 yaştan 33 yaşa kadar liderlik eğitimleri verdiğimiz bir platformumuz var. Diğer 3 tane bu konuda ilgili yetişmiş arkadaşımla birlikte, partnerlerimle birlikte e, daha çok heyecanlandıran küçük çocuklar bunları geleceğin mesleklerine, geleceğin çalışma ortamına hazırlıyoruz. E, Devamında bunlara ekleme yaparım. Doktoram var. Yurt dışında okudum Amerika'da. Böylelikle yurt dışında okumak isteyenlere ya da yurt dışında expat olarak çalışmak isteyenlere de bu arenalardan geçmiş biri olarak yardımcı oluyorum. Muhteşemsiniz. 333'ün açılımının 3 yaştan 33 yaşa kadar olduğunu tekrar vurgulamak lazım. 3 yaştan itibaren eğitimlerinize başlıyorsunuz. Bu çok kıymetli. Ee, Bugün yaratıcı düşünce diyeceğiz. 3 yaştan itibaren yaratıcı düşünce başlıyor mu? Nasıl bir aşamalardan geçiyor? Şimdi sizlerden onu dinleyelim bakalım. Tabii ki şöyle şimdi öğrenme aslında 2 yaştan sonra geriliyor diye bir kavram var. Fakat e, belirli yetkinliklerde tamamlanmalı. Şimdi hepimiz bir öğrenme süreci içindeyiz, değil mi? Mesela teknolojiyi öğreniyoruz ya da bir yılmazlık içindeyiz. İşte deprem oluyor, işte doğal felaketler oluyor, pandemi oldu. Ne oldu? Biz Zoom'u öğrendik, değil mi? Hep bir öğrenme var, devam eden bir öğrenme var. Biz 3 yaştan itibaren bir takım teknikler kullanarak yaratıcı düşünmenin bir yetkinlik olduğu ortamda bunu diğer noktaları tamamlamak için kullanıyoruz. Şöyle ki e, duymuşsunuzdur mesela yaratıcı drama teknikleri denir. Evet. İşte yaratıcı koçluk var, işte yaratıcı zeka var. İçinden yaratıcılık geçen bir takım terminolojiler var. Biz ne yapıyoruz çocuklara? Oyun teknikleriyle, psikodrama teknikleriyle söz gelimi analitik düşünme, yani soyut bir kavram olan, işte ne bileyim mesela matematik sayılar, bunu çocuklara e, anlatıyoruz. Ama aslında onlar bize anlatıyor. Yaratıcı drama teknikleriyle. Tıpkı bir hastalığınızı ifade eder gibi sizin çocuklar için soruyoruz mesela. Sayı size ne ifade ediyor? Bana anlat diyoruz. O da işte tıpkı hastalığımızı mesela ifade ederken ya da bir psikolojik durumumuzu ifade ederken avcumuzu alırız, değil mi? Gestalt teknikleriyle. İşte buna bir renk veririz, bunun ağırlığı nedir, şekli nedir tanımlarız. O soyut şeyi somut kavramlar üzerinden tanımlamalarını sağlıyoruz. Çok güzel şeyler ortaya çıkıyor ve hala onlardan öğreniyoruz. Hep her yaşta birbirimizden öğrenme söz konusu zaten hakikaten. Çocukların da bakış açıları, hayata bakışları o kadar farklı ki onlardan öğreneceğimiz her zaman çok şey var kesinlikle. Peki bugün asıl yaratıcı düşünce demiştik. Bu yaratıcı düşüncenin alt kavramları var. Bize biraz bu konuda bilgi aktarırsanız çok sevinirim.
Tabii. Şimdi yaratıcı düşünme bu birçok araştırmalar yapılıyor. Global yetkinlikler olarak analitik düşünmeden sonra ikinci sırada. Bugün özellikle bu konuyu seçmemin nedeni bunun diğer konulara da faydalı olan bir yetkinlik olması. Dolayısıyla e, tedavinin de bir parçası olması. Hani teşhis ve tedavi olarak bakarsak bu noktaya, e, yaratıcılıkla aslında siz kendinizi e, daha özgün, daha o kadar kitlenin arasından ortaya çıkaran bir noktada bulabiliyorsunuz. Hani ne derler? İşte bizim dönemimizde üniversite mezunu olmak bir özellikti. Şu dönem işte üniversite mezunu oluyorsunuz, bir de üstüne şunu, yani benzerlerinden, değil mi? Bir Farklı. maviliğin içinde bir turuncu ne yapar? Kendini öne çıkarır. Acaba ben kendimi öne çıkarmak için hangi rengi kullanmalıyım mesela? Öncelikle bu da yaratıcı olmak için bir kere mevcut çevrenizi tanıyıp o renkleri algılayıp genelde hangi renkler var ve ben hangi renk olmalıyım? Bir kere ortamı tanımak. İkincisi de o ortamın gerektirdiği özelliğe göre nasıl farklı olabilirim? Yani burada bir farklılık kavramı ortaya çıkıyor. Hı hı. Farklı olurken de aynı zamanda yani bu farklılığa belki orijinallik diye düşünebiliriz. Aynı zamanda orijinal olacaksın ama aynı zamanda ne olacaksınız? Özgün olmalısınız. Hı. Yani bir taklit değil bu. Tabii. Ama esinlenme diyelim. Yani o şeyin, o ortamın gerektirdiği özellikler nedir? Ne bileyim işte bir düğüne giderken farklı giyinirsiniz, değil mi? Bir Hı hı. denize giderken farklı giyinirsiniz. Tabii ki o ortamın gerektirdiği bir takım e, özellikler olacaktır. Fakat yani şunu demek istiyorum, orijinal olacağım diye de ortama aykırı olmak birazcık Hı bu bizim hedefimizde uyumsuz kalacağını düşünüyorum. hı. E, Burada iki şeyin altını çizmek istiyorum tekrardan. Orijinallik ve özgünlük. Hı hı. Nasıl özgün olabiliriz? Bunu da kişinin kendi getirdiği değerler sistemi içinde aslında hani bir tavuk suyu çorba gibi. Tavuğun kendisiyle tavuk suyunu yapmak, başka bir tavuktan tavuk suyu yapmak değil. Dolayısıyla kendi içinizden getirdiğiniz, kendi öz suyunuz diyelim, değil mi? Bununla bir hani eskilerin terimiyle hemhal olmak. Yani bunu da ilk yaptığınızda, ilk kez denediğinizde olmayacaktır, değil mi? Kendi özellikleriniz çok süper olsa bile Hı hı. bunu birazcık alıştırmalar yapmak. Biz de burada koçluk şapkamızda da bu alıştırmalarda kişilere destek oluyoruz. Nasıl özgün olunabileceğine dair. Hı hı. Bundan sonrası biraz daha özgünlük, yani teori ile pratiğin birleşmesi. Teoride ne var? Önümüzde bir liste var, değil mi? Hani önceki yıllardan itibaren, yani belki de milattan önceki dönemden itibaren, değil mi? Bu düşünce felsefeleri yaratıcı düşünme üzerine bir takım bize bir checklist oluşturmuş noktada. İşte şunlar olmalı, bunlar olmalı gibi. Biz de bunlar nasıl olacak? Bu yolculuğa nasıl hazırlanacaklar? Bu konuda destek veriyoruz. Hı hı. Muhteşem. Özgün olmak her şeyde çok kıymetli, değil mi? Aslında benim bir önceki videomda da sahip olduklarına sahip çık mottomla ortaya çıkmıştım. Hakikaten özgün olmak da sizin burada yaratıcı düşünmeyle ilgili bağlamda çok birbirleriyle örtüştüğünü fark ediyorum. Sahip olduğumuz değerlerin farkına varıp ortama çok aykırı olmayacak şekilde o farklılığımızı ve değerimizi nasıl ortaya koyarız ve onunla birlikte nasıl bir farklılık oluşturup yol alabiliriz. Bunu keşfetme yolculuğu anladığım kadarıyla sizin yaptığınız çalışmalar. Kesinlikle, kesinlikle. İki temel başlığın altını çizmek istiyorum bu noktada. Orijinal olabilmenin
Yolu diyelim. Yolu gerçekten Hı hı. öncelikle e, şu ana kadar mesela tez yazarsınız ne olur? Şu ana kadar yapılmış çalışmaları öncelikle bir izlemeniz lazımdır. Öncelikle onları bir anlamak ve kendiniz bunu bir sindirmeniz gerekiyor. Bunun devamında da bir yenilik yapabilmek için tez nedir? Sizin ortaya koyduğunuz bir yeniliktir. Burada ne yaparsınız? Yaratıcılığınızı ortaya koyarsınız ve bir sonraki adımda sizin bu bıraktığınız noktada bunun üstüne devam eder. Zaten değil mi? Düşünme Başkalarına da bir felsefesi, bilim esinlenme olur. felsefesi. Evet, yani burada taşları düzgün ortaya koymak, öncelikle şimdiye kadar olan şeyi katmanı bir algılayıp, Hı hı. değil mi? Legolarda olduğu gibi bunun üzerine de siz bir katman çıkacaksınız. Sizden sonrakiler de bunun üzerine bu noktadan bir şey çıkacak. O aradaki şeyler Hı hı. zayıf halkalar olursa bütün sistem tekrardan yıkılıyor. Buradaki özgünlük sizin oraya benzer Legolardan, benzer platformlardan da çok farklı bir şey çıkarmanızı Hı bekliyor. Burada da şuna dönmek istiyorum. E, Önce kişi kendisini tanımalı. Nasıl özgün olacağız? Önce ben kimim sorusunun cevabını bulmak. hı. Hı. Ben kimim? Ben mesela bu genelde sanatçılarda çok yaygın olarak ortaya çıkar. Dün Galata Port'taydım. Orada bir kocaman bir daire şeklinde böyle renkli daire. Çok güzel sanat eserleri sergileniyor Galata Port'ta. E, Yani bir sanatçı için çok değil mi? Hemen yaratıcılık ön plandadır ve biz bunu sanatçıyla özdeşleştiririz. Yaratıcı olmayan bir sanatçı zaten Evet. düşünemeyiz ve kabul edemeyiz. Fakat burada benzer sergileri hani gün boyu gezdiğimizde birazcık ne oluruz? Bunu seyreden olarak. Aa, zaten yani ben bunu görmüştüm, değil mi? İşte buna benzer bir renk orada kullanılmıştı. İşte burada çok da ne bileyim işte yuvarlak görüntüler ortaya çıkıyor. Belki de sivri bir şey sizin için daha bir sonraki gezinizde daha yaratıcı gözükebilir. Hı hı. Dolayısıyla da burada neyi diyoruz? Benzer kişileri de bir izlemek lazım. Yani rakipleriniz kim? Hı hı. Hı hı. Bunu da işe girişle birleştirirsek, Hı sizin rakipleriniz neler yapıyor? hı. Biraz da o konuda. Evet, özgün olacağız Hı hı. ama sizin gibi özgünler kitlesi içinde de siz yine değil mi? Farklılaşmak için yine bir çaba göstermek. Yani bu bitmeyen bir çalışma. Hı hı. Çünkü dün farklıydı, bugün farklı, yarın da farklı olacak. Dolayısıyla gündemi yakalamak Hı hı. ve sürekli kendisini yenileyebilmek Hı hı. bu noktada da önemli. E, Biraz değişime açık olmakla da ilgili. Yani yetiştirdiğimiz kişileri böyle bir şunu ol bunu ol şeklinde e, dışarıdan gelen öğretiler diyoruz. Bunlarla bir Hı noktaya kadar değiştirebiliriz. evet. Kişinin de buna öğrenmeye açık olması Hı e, hı. ve değişimi e, kabullenmesi ve değişime ayak uydurabilmesi. Hı Aslında bunlar değil mi? Yetkinlikler hepsi birbiriyle iç içe, bir hı. saatin dişlileri gibi. Evet. Ve burada şu unsura da dikkat çekmek istiyorum. Denge. Hı Hepsinde bir denge. Bizim ne var? Güçlü yanlarımız var, zayıf yanlarımız var. Bu yaratıcılığı da biraz dengesiz kullanmak ya da kötü niyetli kullanmak diyelim, aşırı kullanmak e, bu da kişiye ve topluma e, yarar yerine zarar getiriyor. Hepsinde bir dengeyi ve birbirleri içindeki harmonisini sağlamaya çalışıyoruz. hı. O yüzden de zaten mesela bir takım kişilik testleri, Hı hı. bazı çalışmalar, mesela e, ben bir testi incelemiştim. Authentic Happiness. Hı hı. Bu University of Pennsylvania'nın bir şeyiydi. Hı E, hı. Ve testlerin geçerlilik süresi e, o test yapıldığı noktada. Yani bugün siz
bu testi yapıyorsunuz. Bu sonuç bugün için geçerli. Yarın başka bir neşe olup başka bir şekilde bakıyor olabilirsiniz hayata. Dolayısıyla e, e, buradaki durumun da işte mesela bazı testler 6 ay geçerli, işte bazı testler bir hafta geçerli gibi. Hı hı. Buradaki durumun da işte sıkça tekrarlanması gerektiğini düşünüyorum. İşe alımlarda da insan kaynakları bu yetkinlikleri ölçerken kendilerinde Hı e, hı. yenilemeliler. Çünkü bugün aranan bir yaratıcı özellik yarın farklı bir şeye dönüşebiliyor. Maalesef ya da iyi ki her gün değil mi yeni bir Değişime değişime açık olmak. uyanıyoruz. Hep değişime açık olmak. Siz şimdi bunları anlattığınız zaman ben kariyer koçluğu aşamasında yaptıklarımızı bir an böyle gözümün önünden geçti. Koçluk çalışmalarında gençlerle özellikle çalışırken hep özgün olarak ne var sizde, farklı olan ne var diye soruyoruz. Dediğiniz gibi gençler üniversitelerden mezun oluyorlar. Belirli checklistlere göre zaten belirli bir altyapıları lisans mezunu olarak oluyor. Ama iş başvurusu yaptığı zaman evet tamam sen bu diplomayı aldın işte hukuk bitirmişsin, işte işletme bitirmişsin, tıp bitirmişsin okey ama senin bana katkın ne olacak diye soruyor insan kaynakları. Senin diğerlerinden farkın ne? Özgün yanın ne? Hakikaten dediğiniz gibi belirli bir standartın olması okey ama illaki bir özgün yanımız, kendimize ait bir şeylerin olması şart gözüküyor. Hele ki bu yüzyılda artık farklılığımızı hep ortaya çıkartmamız lazım. Kendimizi fark edip ve orada değişime açık olarak yeni teknolojilere, yeni çalışmalara, yeni bakış açılarına, bize sunulan yeni hizmetlere ne kadar açık ve yapmaya hazır olduğumuzu dile getiriyor olmamız çok kıymetli bu aşamada. Hakikaten yaratıcı düşünce yeni nesilde fazlasıyla olması ve özgünlüğünü koruyor olması çok kıymetli. Kesinlikle. Evet, Siz de sanıyorum bu bir takım testlerle bunları ölçümlüyorsunuz. evet, evet. Bu noktada da zaten hani masanın diğer tarafı diyoruz biz. Biz öğrencileri ve çalışanları burada giydiriyoruz, donatıyoruz. Siz de burada onları e, buradaki en güzel kız kim, buradaki en güzel giyinmiş beyefendi kim şeklinde, değil mi? İnsan kaynakları tarafında da buralarda bir ölçümleme yapıyorlar. Bunların siz de orada bir sonraki aşamada bunları belli bir kritere göre iş dünyasına tanıtıyorsunuz. Burada da bir takım testler var diye biliyorum. Benim yaptığım testler daha çok kişilik analizine yönelik, mizaca yönelik. Benim Hı yaptığım hı, mizaç olduğu için de o doğuştan gelen özelliklerimizi taşıyor. hı hı, Orada tabii ki varoluş sebebimiz, bizim hayata bakış açımız, motivasyon kaynaklarımız, güçlü yanlarımız neler ve bunlar DNA'larla getirdiğimiz bizim önceden hı hı, varoluş sebebimiz. Ama dediğiniz gibi tabii ki yaratıcı düşünce ve yaratıcı e, yönümüzü de ortaya çıkartıyoruz. Benim yaptığım testler sonsuza dek geçerli çünkü o sizsiniz. Sizin kişilik evet, özellikleriniz aynı evet, burcunuz gibi. Siz ve evet. varoluşunuz sabit ama Hı hı, tabii ki yine bizim testimizde çok özellikler var. 21. yüzyıl yetkinliklerini de değerlendirerek bu yetkinliklerden de hangilerine hı sahipsin ve hı, bunların hangisini ne şekilde geliştirebilirsin? Koçluk görüşmelerinde biz ne yapıyoruz? O envanteri göz önüne alarak geliştirilmesi gereken yönlerini fark ettirip bu yüzyıla, şimdiye, yarına hazırlamak için kendini geliştirmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki e, değişmeyen tek şey biliyorsunuz değişim. Devamlı değişim halindeyiz ve hep yaratıcıyız. Hep yarına farklı bir bakış açısıyla güne uyanıyoruz. Onun için de o yenilikçiliğe de hiçbir zaman da bırakmıyoruz tabii ki. evet. Bazı İçindeki testler güncel, bazıları mizacı evet. anlatarak çok uzun vadeli testler Kesinlikle olabiliyor. şöyle
buradaki noktada var olan şeyin, yani içindeki çekirdeğin tespiti, evet, bu Çok kıymetli. değişmeyen bir nokta. Diğer taraftan da beklenen şey ne? Beklenen şey de işte bu global araştırmalar vesaire, işte o da şu düzeyde olacak. Hı hı. Hani sizin içinizdeki şeyde aynı metrik sistem içinde işte sizde şu kadar olması gereken bu kadar. Peki aradaki farkı, hani gap analysis yapıyorsunuz. Hı hı. Aradaki farkı biz nasıl tamamlayabiliriz? Bu Hı hı. noktada da ben hani yaratıcı yazarlık eğitimleri aldım. Hatta yine devam ediyorum. Bu yazarlık noktasında mesela bu önceden gelen bir DNA'larınızda gelen bir şey midir? Bu e, herkes de belli bir noktada var, farklı seviyelerde var. Hı hı. Bunlar geliştirilebilir mi? Hı hı. Burada da mesela yaratıcılık Hı geliştirilebilir mi noktasında? Evet, geliştirilebilir. hı. Ve yaratıcılık geliştirilirken özellikle koçluk tekniklerinden, Hı hı. psikodrama tekniklerinden sıkça faydalanılır. Hı hı. Bu da neyle ilgili? Aslında kişinin motivasyonunun arttırılması. Yani e, belli bir şey var, aradaki farkı tamamlamak. Hani ne yapacaksınız? Kilo vereceksiniz. E, Ya da işte ne bileyim, o sınava hazırlanacaksınız. Hı hı. Tamam, peki ortada bir gerçek var. Belli bir süre var. Hı hı. Burada mesela süre de önemli. Diyelim ki siz bir uluslararası bir sınava gireceksiniz. Orada da bu yetkinliklerinizle bağlantılı bir şey soruluyor. Demek ki önünüzde bir zaman var, bir deadline var. Bu deadline'ın içinde geriye gelip mesela haftada kaç saat yapmalıyım bu çalışmayı, ya da günde kaç saat yapmalıyım, ya da günün hangi saatinde yapmalıyım gibi bunun da kullanışına ilişkin olarak e, bir, motivasyonu sağlamak, iki, bunun nasıl bir sistematikte, yani nasıl bir planlamayla hangi dozda verileceğini de kişiye özel bunları ortaya çıkarmak. Yani ana başlık yaratıcılık geliştirilebilir mi? Evet. Hı hı. Nasıl geliştirilir? Buna ilişkin reçetelerimiz var. Hı. Diyerek sözü yine size vermek istiyorum. Bana bırakırsanız ben konuşurum. Ne güzel anlatıyorsunuz. Çok keyifle dinliyorum ben de sizi. Hakikaten koçlukta da zaten hep onlardan bahsediyoruz. Belirli bir hedefimiz olacak ve bu hedef ulaşılabilir bir hedef olacak. Yaratıcılığımızı da ortaya koyarak. Ben hep şey derim, önce hayaller kurulur. Hayaller hedefe çevrilir, hedefler de gerçek olur. Ancak bu şekilde yaratıcılığımızı kullanarak belki de hayallerimizi kuruyoruz. Ondan sonra o hayalleri biraz daha ayakları yere basar hale nasıl getirebiliriz? Bunu hedefe çevirebilir miyiz? İşte dediğiniz gibi ne kadar sürede yaparız, nasıl yaparız, hangi eylem adımlarını gerçekleştirirsek yaparız diye bunu sınıflandırıyoruz biz koçlar olarak ve birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Ve hakikaten yarattığımız şeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu da çok Hı hı. kıymetli hakikaten. Evet, Evet, önce hayalden geçiyor ve evet, sonra hakikate, bizim işte kişinin kendinde olan özelliklerine sihirli dokunuşlarımızla evet. tamamlanıyor. Bu noktada da bir yere taşıdığımız, uluslararası platformlarda e, rol alan hani öğrencilerimiz ve devamında işte oraya yönetici olarak atanan, Hı hı, expat olan hı arkadaşlarımız, yetiştirdiğimiz kişiler diyelim. Hani artık buna bu konudaki evet, 30 yılı devirdiğimiz noktada muhteşem. artık hani biz de yetiştirmek diyoruz. O terminolojiyi kullanıyoruz. Kişiler de bize ilham veriyor, gurur veriyor. Evet. Özellikle Türk çocukları diyeyim. Hani benim de alanım matematik ve İngilizce konusunda da bunlara destek veriyorum. İşte özel sınavlar var. İşte İtalya'da tıp okumak için mesela IBMET'te hazırlıyoruz. İşte ne bileyim, doktorları OET sınavıyla yurt dışına gönderebiliyoruz gibi. Onları hazırlıyoruz. Hı hı. Burada e, yani e, onlar sizin bir şeyiniz oluyor, bir parçanız oluyor sanki, ve uluslararası arenada Asya ile özellikle e, işte bu ülke olarak, onlar mesela Kore ülke olarak bunu yapabiliyor.
öğrencilerini bu noktaya taşıyabiliyor. Biz de burada işte ne bileyim, olur ya böyle bir yıldız hikayesi, hani bir tek yıldızın bile Deniz yıldızı. parlıyor olmasıyla gurur duyarak devam ediyoruz. Umarım e, yani onların da bu konudaki hevesleri, hayalleri herkes için gerçekleşir diye düşünüyorum. Benim de bir oğlum var, 11. sınıfı bitirdi. O E, zorlu seneye başlıyor. Evet, evet. Yani işte meslek seçimi, işte bunlara ilişkin olarak kazanması gereken bir takım yetkinlikler vesaire. Evet, Şunu da ortaya koymak istiyorum. Burada hep bir önceki taşın da kimin olduğuna bakmalarını öneriyorum. Bizler biraz daha üst seviyeden bakıyoruz tabii, biz o dönemlerden çok çok önce geçtik. Fakat bu atlamaları takip ettiğimiz bir kitlemiz var. İşte daha dün 11. sınıftayken işte 12'ye geçen kişiyi işte yurt dışındaki bir üniversiteye yönlendirmişken, o üniversite için çalışmalara başlatırken hı hı, ne bileyim işte 5. sınıftaki bir öğrencinin ne yapabileceği konusunda e, onlara destek verirken, hani farklı yaş gruplarında farklı kişilere verirken bile yine bir önlerindeki buradan geçmiş, geçen seneki kişi ne yapmış, onlarla görüştürüyoruz. Yani bunu da tavsiye ederim. Hani farklı doktorlara görünmek gibi evet, burada da size yakın olan hı hı, e, o geçen sene o şeyden geçmiş bir hı. kişiyle de iletişim kurmalarında fayda olduğunu söylemek istiyorum. En temelinde siz de içindesiniz. Geçen seneki üniversite sınavına göre bu seneki üniversite sınavı bile çok farklı bir deneyim sağlıyor. Evet. Seneye mesela diyorum ki, seni kesinlikle ve kesinlikle öğrenciler mezuna kalmamalı mesela. Ee, Her bir sene daha zor olacak. öncekilerinin evet, bir öncekilerin deneyimlerinden faydalanmak da Evet. kişiye zaman kazandırıyor diyelim. Ee, Daha emin adımlarla hareket ediyorsunuz. evet, Yaşandığı için de bilinen gerçekler varken onlardan faydalanarak yola çıkıp onların evet, tecrübelerinden de destek alarak yol almak çok kıymetli. Bizler de nacizane koçlar olarak hem tecrübelerimizden hem bilgi birikimimizden faydalanmaları için onlara yol arkadaşlığı yapıyoruz. Siz eğitmenler tüm bilgi birikiminizi gençlere ya da birlikte çalıştığınız kişilere aktarıyorsunuz. Böylece bir sinerji oluşturup hep birlikte doğru bir şekilde yol alalım diye çaba sarf ediyoruz. Çok teşekkür ederim Neşe Hanımcığım. Çok güzel bir görüşme oldu. İlave etmek istedikleriniz var mı? Son sözlerinizi alalım lütfen. Çok teşekkür ediyorum böyle bir imkan sağladığınız için. Açıkçası şu anda mesela üniversite sınavına ilişkin olarak Hı farklı meslek gruplarını tanımak isteyen, biraz bu şeyler çok bir devinim içinde. Mesela bir insan kaynakçı nasıl olunur? Bu konuda bir başlıkla insan kaynaklarında çalışan kişilerin aslında hangi yollardan geçmiş oldukları. hı, Çünkü insan kaynaklarının şu aşamada belirli bir üniversitesi, belli bir şeyi yok. Genelde master ve doktora programlarıyla desteklenen bir meslek grubu. evet. Bu dönemde de buna ilişkin olarak bir Instagram'dan canlı yayınlar dizisi planlıyoruz. Hı, Bunu da buradan duyurmak istedim. harikasınız. Eminim bizi izleyenler sizin Instagram hesaplarınızı da takip ederek sizlerden devamlı bilgi Evet, almaya devam 333 edecek. Training 2 N ile yazılan, hani training 2 N ile yazılan bir şekilde bir Instagram hesabım var. Oradan da beni takip edebilirler. Tabii ki paylaşıyor olacağız zaten. Peki çok çok teşekkür ediyorum Neşamcığım. Emeklerinize sağlık. Birlikte olduğumuz için sağ olun. Teşekkürler ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. İyi Hoşça günler, kalın. çok tatlı bir sohbet. Sağ olun, hoşça Ben de kalın. teşekkür ederim. Sağ olun.